Toyota'nın premium lüks markası olan Lexus'un NX 200T modeliyle birlikteyiz. Lexus aslında hayatımıza Mart 2016 itibariyle girmiş oldu ülkemize. Ancak ne var ki Lexus Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok ülkede tercih edilebilen ve gerçekten de başarılı satış rakamına ulaşan bir marka. Peki bu araç hakkında sizin de görmüş olduğunuz üzere çok ama çok konuşacak bir şey var. Hiç bekletmeden o yüzden hemen testimize başlamak istiyorum. Araç hakkında sizin de görmüş olduğunuz üzere konuşulacak çok ama çok şey var. Gerek tasarımı hakkında, gerekse el işçiliği konusunda gerçekten de farklı bir yapıda olduğu direkt olarak karşımıza çıkıyor. Peki araca genel hatları itibariyle başlamadan önce ön kısmına bakacak olursak hemen gündüz led farlarının aynı Japon kılıç kesiği gibi burada şekil bulduğunu ve ön kısımda ise geniş bir panjurun yer aldığını ve bu panjurun üzerine de Lexus markasında, Lexus logosunun markasında yer aldığını görmekteyiz. Peki o zaman bu aracın tasarım dili hakkında konuşacak olursak Lexus bu konuda çok hassas. Çünkü buna el fenes olarak adlandırılıyor ki Türkçe'de bu incelik olarak geçmekte. Peki bu tasarımın el işçiliği hakkında konuşacak olursak ki Lexus burada yine hassas, buna ustalık anlamına katıyor. Ki bu ustalık anlamını da aynı Japonca'da söylediği gibi takumi olarak adlandırılıyor. Takumi Türkçemize zanaatkar olarak geçmekte ki o yüzden biz bu kısmını anlatırken Lexus buna zanaatkarlar yani zanaatkarların elinden çıktığını yani takumilerin elinden çıktığını bize anlatıyor ve bu konuda oldukça da hassas olduğunu söyleyebilirim. Peki bu geniş panjur, logo ve dikkat çekici farlar mı? Asla. Tabii ki de buradaki krom detayların devam ettiği ve aynı şekilde B sütundan C sütununa kadar da ulaştığını görüyoruz. Öyle ki hemen aracın ön kısmına alt sütundan bakacak olursak yine burada krom detayların burada hemen çamurun üstünde yer alan gayet şık ve güzel gözüken plastik kaplamanın ve lastiklere baktığımızda F-Sport'a has ve özel 18 inç çok kollu jantın yer aldığını görüyoruz. Burada aynı şekilde F-Sport logosu ve arkaya devam ettiğimizde aynı farlarda olduğu gibi C sütunundaki bu krom detayın da oldukça keskin ve agresif gözüktüğünü söyleyebilirim. Ki zaten bu agresiflik yapı aynı aracın önünde de devam ettiğini görebilmek mümkün. Peki aracı boyutları itibariyle baktığımızda yaklaşık 4.7 metre uzunluğa ve 1.6 metre yüksekliğe sahip olan bu araç yaklaşık 2.7 metre dingil mesafesine sahip. Ki zaten bu dingil mesafesi bize araç içerisindeki arka koltukta seyahat edenler için diz mesafesi konusunda az da olsa bir fikir sahibi sağlıyor. Aracın arka kısmı hakkında konuşacak olursak ön kısmında belirtmiş olduğum karakteristik çizginin arka kısımda ne yazık ki devam etmediğini görebiliyorsunuz. Ancak yine de şöyle bir konuşacak olursak buradaki stop grubunun kendine has bir tarz olduğunu isimlendirecek olursak da samuray gözlerini aynı lanse ettiğini burada fark edebiliyorsunuz. Yine bu stop grubunun üzerinde yer alan siyah kaplama burada C sütununa sivri bir şekilde uzanması oldukça şık düşünülmüş. Peki şöyle bir baktığınızda Lexus logosu ve hemen altındaki krom detaylar ve hemen altındaki gizlenmiş geri görüş kamerası oldukça şık. Ama ben isterdim ki şu kısım plastik tamponu biraz daha hareketli olmasını açıkçası ben isterdim. Altına baktığınızda aktif krom difüzörleri görmek oldukça mümkün. Peki siz de tahmin edersiniz ki bir aracı bir araca benzetmek ülkemizde bir ataspor gibi bir şey. Bana neye benzettiğini, neye andırdığını diye soracak olursanız araç arka kısımda stopları unutursanız kesinlikle Qashqai'ye benzettiğimi söyleyebilirim. Ancak gerek duruşuyla gerekse premium algısıyla Lexus burada aslında ismini konuşturmuş. Peki aracın bagajına bakacak olursak öncelikle belirtmem gerekir ki isterseniz direksiyonun sol altında yer alan tuşla bagajı açabiliyorsunuz ya da dilerseniz buradaki tuşla bagajı açabiliyorsunuz. Peki bir seçenek daha var ki
O da hemen kumandada yer alan şuradaki tuş yardımıyla bagajı hem açabiliyor ve en güzel yanı ise aynı şekilde kapatabiliyorsunuz. Hazır anahtarı elime almışken ufak bir eleştirme olacak. Anahtar sizin de görmüş olduğunuz üzere gayet basit gözüküyor benim gözüme. Her ne kadar burada bir Lexus logosu olsa dahil buradaki sadece 3 tuşla bu aracı kontrol edebilmek oldukça sıkıcı gözüküyor. Ben bu araçtan daha şık ve daha güzel bir anahtar beklerdim, ne yalan söyleyeyim. Peki aracın bagajına bakacak olursak size şöyle göstereyim. Bagaj hacmine baktığımızda 580 litre hacim mevcut ki arka koltuğu indirdiğiniz takdirde bu hacim 1625-1630 litreye kadar yükselebilmekte. Ki oldukça geniş ağızlı yükleme kapasitesi ve hemen bu altındaki ufak gizli alansa bence gayet başarılı ve övgüyü hak ediyor. Ki ben hemen burada bir subwoofer, ses sistemine ait subwoofer da burada görüyorum. Ki zaten içeride size anlatıyor olacağım. Ve nihayet Lexus NX 200T'nin sürücü koltuğundayım. Bana ilk izlenimimi soracak olursanız aynı ön kısımdaki karakteristik çizgilerin iç kısmında da kendine has, kendine özgü olarak devam ettiğini söyleyebilirim. Hatta öyle ki bunun F-Sport bir paket olduğunu söyleyecek olursak üst kısımda siyah deri kaplamanın kırmızı dikişler oldukça göze hoş gözüküyor. Ve alt kısımda inseniz dahil burada kırmızı dikişlerin, köşeli kırmızı dikişlerin ve deri kaplamanın devam ettiğini görüyorsunuz. Sadece bu ön konsolun sağ ve sol kısmında gri, parlak bir beyaz plastik kaplama yer almakta. Ancak çok da can sıkıcı değil. İleride rahatsız eder mi? Açıkçası bu bir soru işareti. Ama bana kalırsa çok da rahatsız edeceğini düşünmüyorum. Aracın saklama alanlarına bakacak olursak sağ ve sol kapı içerisindeki saklama alanları oldukça yeterli seviyelerde. Ki bunu ek olarak hemen kolçağın içerisindeki saklama alanı ise oldukça ferah olduğunu söyleyebilirim. Bunu ek olarak kolçak içerisinde sizin de ekranlarda görmüş olduğunuz üzere 2 adet USB, bir aks ve bir çakmaklık girişte yer almakta ki onun üzerine de kablosuz telefonunuzu şarj edebileceğiniz bir ünitede bizi karşılıyor. Ve ona ek olarak çok da anlam veremezsem de hemen onun sol tarafında yer alan şu aparat kaldırdığınız takdirde ufak bir saklama alanı sizi karşılıyor ve buna ek olarak da burada da görmüş olduğunuz gibi bir ayna bizi karşılıyor. Tabi böyle bir yolda ilerlerken kim aynaya bakmak ister veya niye buradaki aynaya bakmak istemez ona pek kestirmesem de ben bayan sürücülerin buna hoşuna gideceğine eminim. Bu araçtaki diğer detaylar hakkında konuşacak olursak ilk dikkatimi çeken şey her ne kadar estetik durmasa da buradaki Mark Levins'in ses sistemi. Bu Mark Levins'in ses sisteminde 10 tane hoparlör bulunmakta ve bir tanesi subwoofer. Bu subwoofer ise hemen arka bagajdaki iç panelde yer almakta ve ses sistemi oldukça güzel ve başarılı olduğunu söyleyebilirim. Peki genel detaylar hakkında şöyle konuşacak olursak 8 inçlik bilgilendirme ekranı çözünürlüğü oldukça başarılı. Hemen alt kısmı indiğinizde hemen koltuk ısıtma ve ses sisteminin tuşları, hemen onun altında ise sürüş modlarını değiştirebileceğiniz bir tuş yer almakta. Sola aldığınız takdirde Eco mod ve sağ aldığınız takdirde ise Sport moda geçebiliyorsunuz. Peki normal moda geçmek için ne yapıyorsunuz? Herhangi bir yere çevirmeden sadece üzerine bir kere basmanız yeterli. Onun arkasında ise ESP tuşu ve el freni tuşu yer almakta. Ama şunu belirtmemde fayda var ki bu aracın en güzel özelliklerinden bir tanesi de multimedya ekranı kontrol ederken yani ses sistemini vesaire bunları kontrol ederken buradaki touchpad'in yer alması. Muhtemelen altında zayıf akım bir motor olacak ki menüler arasında gezerken burada titreşim olarak sizi uyarıyor. Bu da size hissiyat olarak gerçekten de bir premium araca bindiğinizi hissiyatını veriyor. Diğer detaylara bakacak olursak bunun F-Sport olması nedeniyle de kırmızı işlemeli deri koltuk kesinlikle başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ve sizin de ekranda görmüş olduğunuz üzere sol alt kısmına yer alan bu tuşlar yardımıyla direksiyon ısıtma, bagaj açma ve park sensörüne çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Peki bu direksiyondaki detaylar hakkında konuşacak olursak benim en çok sevdiğim bu kulakçıklar sayesinde vitesi kontrol edebiliyor olmamız oldukça güzel düşünülmüş bir detay ki zaten bu F-Sport paketine dahil olan bir detay ve içerisinde standart olarak gelmekte. Buradaki tuşlara bakacak olursak burada sizin de bilmiş olduğunuz gibi burada ses açma, ses kapama, ekrandaki bilgileri değiştirmek için ise yine aynı tuşlarda burayı değiştirebiliyorsunuz. Ve yine bu F-Sport'ta standart olarak gelen G kuvvetini görebileceğiniz ve yine aynı şekilde
turbo basıncını görebileceğiniz detaylara yine bu tuşlar yardımıyla ulaşabiliyor olmamız oldukça güzel düşünülmüş. Peki bu aracın arka koltuğundaki yaşam alanına bakacak olursak sizin de ekranda görmüş olduğunuz üzere fersah fersah bir diz mesafesi olduğunu görüyorsunuz. Aynı şekilde yine baş mesafesinde de yine bize bir mesafe sağladığını görebiliyorsunuz. O yüzden bu aracın uzun yolda üzmeyeceğini size söyleyebilirim. Araç her ne kadar premium algısını yukarılara taşımaya çalışsa da sizin de ekranda görmüş olduğunuz üzere arkada oturan yolcular için ne yazık ki bir USB girişi veya 18'lik bir giriş düşünülmemiş. Bu oldukça üzücü. Ancak geri kalan tarafta kolçağa baktığınızda oldukça premium bir hava kattığını ve bunun da deri kaplama olduğunu söyleyebilirim. Ancak şöyle bir kıstas var ki sunroof'un perdesini manuel olarak kontrol ediyorsunuz. Yani bu motorlu değil. Her defasında bu şekilde müdahale etmeniz gerekiyor. Rakiplerine bakacak olursak benim aklıma ilk gelen BMW X3 veya Audi Q5. Ancak yakıt tüketimine bakacak olursak BMW X3 de hemen hemen kafa kafaya geldiğini söyleyebilirim. Ben şu ekrana baktığımda yaklaşık 100-120 km yol yaptığımı ve tamamını neredeyse şehir içinde yaptığımı görmekteyim. Ve yakıt tüketimi 12 litre civarlarında. Ancak ağır trafiğe girdiğiniz zaman o değerlerin 15 litreye kadar çıktığını söyleyebilirim. Ancak ne var ki biz burada yakıt tüketimine konuşacak olursak ve yaklaşık ortalamasında 12 litre yakacağını söylüyorsak bence bu aracı alan için 12 litre rakamı çok da önemsenecek bir rakam değil. Çünkü eğer ben bu aracı 400 milyar kadar bir para ödeyecek olsam eminim ki yakıtı çok da düşünmem. Ki zaten TL'ye vurduğunuzda kilometrede yaklaşık 60 veya 70 kuruş yaktığını söyleyebilirim. Ancak ağırlığına bakacak olursak yaklaşık 1900 kilo olan bu aracın yakıt tüketimine karşılık 12 litre olması oldukça kulağa hoş geliyor. Benzinli rakiplerine oranla makul seviyelerde, ortalama seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Peki motor ve şanzıman özelliklerine bakacak olursak bu araçta 2 litre turbo benzinli motor var ve 238 beygir 350 Nm tork güç üreten bir motora sahip. Bu motoru ise 6 ileri otomatik şanzıman desteklemekte. Gerek yol tutuşu olsun, gerek sürüş dinamikleri olsun. Açıkçası aracın kafasını nereye sokarsanız sokun arkası o şekilde geliyor. Çünkü zaten dingil mesafesini dışarıda söylediğim gibi 2.7 metre civarlarında ve yol tutuşu sürekli 4 çeker olmasından sebebiyetten de bence gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. Peki süspansiyonlarına bakacak olursak bu aracın ön kısımda bağımsız süspansiyonlar var ancak arka kısımda ise salıncak süspansiyonlar yer almakta. O yüzden F-Sport olmasından da kaynaklı bu aracın süspansiyonların az da olsa sert olduğunu söyleyebilirim. Yani rahatsız edici mi? Değil. Ancak ben eğer bir 400 lira bir para ödüyorsam bu aracın asfaltı bence ütülemesi hatta süpürmesi gerekiyor. Bana bunu hissettirmemesi gerekiyor. Donanımsal özelliklere baktığımızda her ne kadar burada G kuvveti değerlerine burada bir karşıma çıkarsa da ya da ne bileyim turbo basınç değerlerine karşıma çıkarsa da bu benim veya sizin dikkatinizi çeken bir özellik. Ancak eminim ki sokaktaki 10 kişiden 8'i bu detayla ilgilenmeyeceğine eminim. Ancak konfor bazına bakacak olursak sizin de görmüş olduğunuz gibi şehir içi ve bozuk yollarda aracın biraz sarsıldığını söyleyebilirim. Eğer siz bir Lexus showroom'a giderseniz araç burada size 8 donanım paketiyle karşılıyor. Comfort 4x2, Comfort Plus 4x2, Business 4x2, Business 4x4, Executive 4x4, F-Sport Sunroof 4x4, F-Sport tekrar Panoroof 4x4 ve en son olarak da Exclusive 4x4 yani toplamda 8 paketin yer aldığını söyleyebilirim. Peki bu 8 paketin birbirinden ne farkı olduğunu soracak olursanız öncelikle şu belirtmemde fayda var ki hiçbir paket güvenlik konusunda zafiyete uğramamış. Yani hepsinde aynı standart güvenlik paketi yer almakta. Yani acil fren destek sistemi olsun, gerekirse diğer bu şerit takip sistemi gibi özellikler olsun bunlar yoksun bırakılmamış. Peki ne eksiklerin var olacağını soracak olursanız şunu belirtmem gerekir ki öncelikle bu araç bir F-Sport. Yani F-Sport olması nedeniyle de 18 jantlara sahip. Yani bu demek oluyor ki Comfort ve Comfort Plus'ta ne yazık ki 18 jantlara ulaşamıyorsunuz. F-Sport'ta stand olarak gelen bu deri kaplama ve bu köşedeki kırmızı dikişlerinde diğer paketlerde yoksun olduğunu söylemede fayda var. Ki eğer siz bir 4x2 araç tercih ediyorsanız bu 4x2 araçlarında aynı şekilde önden çekişli olduğunu belirtmemde fayda var ki bu F-Sport Sunroof pakette 4x4 olduğunu belirtebilirim. Premium algısı yani Lexus hakkında, Lexus Türkiye hakkında konuşacak olursak Lexus Türkiye'nin iddiasına göre aracınıza 24 saat zaman dilimi içerisinde istediğiniz zaman servise götürebiliyorsunuz. Ve aynı şekilde örneğin siz bir Antalya, Alanya veya yurt içinde herhangi bir şehre tatile gittiğinizde veya iş seyahatine gittiğinizde siz uçağınızla rahat ve keyifli bir şekilde seyahat ederken
aracınızı özel tırlarla güvenli bir şekilde transferini sağlayabildiklerini belirtiyorlar. Arzu eden olursa belirtmiş olduğum gibi Maslak'taki showroom'a veya İstinye Park'taki pop-up showroom'a giderek bu araçlardan veya diğer modellerden bir tanesini rahat bir şekilde, kolay bir şekilde test edebileceklerini belirtiyorlar. Eğer sizin de bu araç hakkında merak ettikleriniz var ise videonun altında yer alan yorum kısmına sorularınızı iletmeyi mutlaka unutmayın. Bizden şimdilik bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve sosyal medyada bu videoyu paylaşmayı, aynı zamanda eğer hala abone olmadıysanız Drive Time kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.